Japonya'nın o neon ışıklarıyla süslenmiş ama tuhaf bir şekilde sessiz olan sokaklarından birinde kapısı içeriden kilitli o daracık odada gözlerini açıyorsun. Sabah mı yoksa gece yarısı mı hiçbir fikrin yok. Aslında bir önemi de yok. Perdelerin günlerdir kapalı. Dış dünyayla arandaki o ince kumaş parçası artık senin için aşılmaz bir duvara dönüşüyor. İçerideki tek ışık kaynağın bilgisayar ekranının yüzüne vurduğu o ruhsuz parıltı. Odanın içi ağır ve bayat bir kokuyla dolu. Ama artık bu kokuya bile alıştın. Zamanın geçtiğini hatırlatan tek şey, köşede dağ gibi birikmiş o marketten alınma plastik yemek kapları ve masanın üstünde tozlanmış manga serileri. Eskiden olsa sayfalardaki kahramanlara özenirdin, şimdi ise o mangalar sadece yer kaplayan birer kağıt yığını. Hayatın bu hale bir günde gelmemişti. Hatırlıyor musun? Sabah büyük umutlarla gittiğin ofisinden, akşam devasa bir utançla ayrıldın. Bir hata yaptın. Japonya'da hata yapmak sadece bir iş kazası değildir. Sistemin dişlileri arasında ezilmek, toplumsal bir idam fermanıdır. Burada hata yaptığında kimse sana olur böyle şeyler demez. İş arkadaşların bir anda senden köşe bucak kaçmaya, patronun o buz gibi sessizliğiyle seni yok saymaya başlar. O akşam eve geldin, ayakkabılarını fırlatıp kapıyı kilitledin. İlk bir hafta sadece biraz dinleneceğim, ortalık durulsun dedin. Ama ikinci haftada telefonun her çalışı karnına bir kramp gibi girmeye başladı. Birinci ayın sonunda artık o kapı koluna dokunmak dünyanın en imkansız işi haline geldi. Dışarıdaki o kusursuz dünyanın seni bir daha asla kabul etmeyeceğini anladığın an odayı yaşam alanın belledin. Ve bir gece gözlerini açtığında üstünden bir yıl geçmişti bile. Zamanın bir şekilde akıp gidiyordu. Tabii artık senin için gün diye bir kavram yok. Herkes işe giderken sen yeni uyuyor. Dünya sessizliğe gömüldüğünde ise internetin o dipsiz kuyusunda kayboluyorsun. Forumlarda hiç tanımadığın insanlarla boş tartışmalara giriyor, online oyunlarda gerçek hayatta asla olamadığın o güçlü karaktere bürünüyorsun. Orada ismin var, rütben var, saygınlığın var. Ama ekranı kapattığın an sadece dört duvar arasında nefes alan bir gölgesin. Tavanı izlerken duyduğun tek ses annenin kapının önüne bıraktığı o yemek tepsisinin sesi. Annen gidene kadar nefesini tutuyorsun. Sanki varlığından utanıyorsun. O tepsi sana sevgiyle gelmiyor. Her gün önüne bak yine başaramadın der gibi konuyor. Sen o yemeği yedikçe aslında annenin ömründen ömür yiyorsun. 60 yaşına merdiven dayamış bir kadının son umutlarını o odanın karanlığına gömüyorsun. Bazen bu ağır sessizliği kapının ardındaki yabancı bir kadın sesi bölüyor. Annen çaresizlikten son parasıyla sana bir rent a sister yani kiralık abla tutmuş. Seninle saatlerce kapı arkasından konuşuyor. Sana dışarıyı, kiraz çiçeklerini, normal hayatın ne kadar huzurlu olduğunu anlatıyor. Ama biliyorsun dostum, o kadın seni sevdiği için orada değil. Saati 5 veya 10 bin yen olduğu için orada. Japonya'da yalnızlık bile devasa bir sektör olmuş. Sevgiyi bile saatlik kiralıyorsun. İnsan dokunuşunun faturasını öderken aslında ne kadar yok olduğunu bir kez daha anlıyorsun. Bazen sadece odana kapanmak da yetmiyor. Tamamen silinip gitmek istiyorsun. Japonya'da buna yohatsu diyorlar. Yani buharlaşanlar. Her yıl binlerce insan başarısızlıkları yüzünden bir gece ansızın her şeyini bırakıp buharlaşıyor. Kimliğini, ailesini, geçmişini siliyor. Sen de aslında onlardan birisin, sadece odanda buharlaştın. Kimse nerede olduğunu sormuyor. Kimse seni aramıyor. Dışarıdaki o parlak Tokyo sokaklarının altında aslında büyük bir cinnet saklı. Her metro gecikmesinde birileri raylara bırakıyor kendini. Burada intihar bir trajedi değil, sistemin dışına itilmiş bir insanın kendi kendini yok etmesi. Eğer topluma bir faydan yoksa, varlığın sadece bir kalabalıktır. Hatta bazen seni o odadan zorla çıkarıp sosyal tesis dedikleri o ruhsuz binalara götürüyorlar. Senin gibi onlarca hikikomoriyi bir odaya topluyorlar. Yan yana oturuyorsunuz ama kimse kimsenin yüzüne bakmıyor. Toplum seni iyileştirmeye çalışmıyor. Sadece bozulan bir makineyi fabrikaya geri çağırıp tekrar işe yarar hale getirmeye çalışıyor. Peki dostum, 80 yaşına gelmiş annen bir gün o tepsiyi getiremeyecek hale geldiğinde ne yapacaksın? Biliyor musun? O kapı bir daha asla çalmadığında o sessizlikle nasıl başa çıkacaksın? Japonya'da doğmak, kusursuz çalışan devasa bir makinenin en önemsiz vidası olmaktır.
Sen o gün o hatayı yaparak yuvandan çıktın ve sistem seni artık işe yaramaz bir parça olarak gördüğü için tek bir hamlede dışarı tükürdü. Şimdi o kapkaranlık odanda sadece bilgisayar ekranının titrek ışığıyla hayatta kalmaya çalışıyorsun. Evet, burası senin dünyan. Sessizliğin, hayal kırıklığın ve dört duvar arasında buhar olup uçan gençliğin. Buharlaştığın o boşlukta kimsenin seni bulamayacağı o sessizliğin tadını çıkar. İzlediğin için teşekkür ederim. Yeni hayatlarda görüşmek üzere.